Bazı efsaneler pistlerde doğmaz. Bazıları garajlarda, dar caddelerde ve mühendislerin ter kokan atölyelerinde büyür. Bugün böyle bir hikaye anlatacağım size. Sadece bir otomobilden değil, bir ruh halinden, bir kültürden, bir VTEC çığlığından bahsedeceğim. Karşınızda Honda Civic ve onun sokakların ve pistlerin kırmızı rozetli savaşçısı Type R. Yıl 1917. Japonya'nın küçük bir kasabası olan Kondo. Yolda bisiklet süren küçük bir çocuk babasının atölyesinden gelen metal çekiş seslerini kulak kabartıyor. Elinde somun anahtarı, gözü babasının tamir ettiği arabada. O an ne yaptığı arabayı tanıyor ne de içindeki hayali anlatabiliyor. Ama bir şeyler kıpırdıyor içinde. O çocuk Soichiro Honda. Çocukluğu boyunca ya bisiklet tamir etti ya da motor yağıyla oynadı. Okul çok umursadığı söylenemez. Ama makinelerle konuştuğu kesin. Ve hep derdi ki ben sınav için değil dönüş için yaşarım. 1946'da Soichiro, Tokyo'nun harap olmuş mahallelerinden birinde küçük bir motor fabrikası kurdu. İlk ürünü burada jeneratör motorlarını bisiklete takmak. İnsanlar ona deli diyordu. Ama birkaç yıl sonra bu motorlu bisiklet Honda'nın ilk ticari başarısı oldu. 1948'de Honda Motor Company Limited resmi olarak kuruldu ve kısa sürede Japonya'nın en büyük motosiklet üreticisi haline geldi. Soichiro hız tutkusu olan bir adam ve derdi ki eğer bir şeyden daha iyisi yapılabiliyorsa biz yapacağız. 1963'te Honda ilk otomobilini çıkardı. T360. Küçük, mavi bir pikaptı. Ama Soichiro'nun asıl hayali dünya pazarında boy gösterecek, ulaşılabilir ama cesur otomobiller yapmaktı. 1972'de bu hayal Honda Civic ile gerçeğe dönüştü. Sade tasarımı yakıt tasarrufuyla birleşince tüm dünyada ilgi gördü. Amerika'da o dönem devasa V8 motorlar popülerdi. Civic ise sessizce geldi ve yerini aldı. İnsanlar onu basit sandı ama mühendislik açısından bir devrimdi. 1980'lerde Civic giderek büyüdü. Artık 3 kapılı hatchback modellerde sportiflik baş göstermeye başlamıştı. Ancak asıl bomba Honda'nın içinde yavaş yavaş geliştiriliyordu. VTEC. 1989'da tanıtılan VTEC sistemi aslında bir karakter değiştiriciydi. Motor 5000 devire kadar normal çalışıyor ama o eşiği geçtiğinde sanki birisi düğmeye basıyor. Egzoz tizleşiyor, araba sarsılıyor ve yüzünüze psikopat bir gülümseme oturuyor. Honda mühendisleri bu hissi şöyle tanımlamıştı: sürücüyle konuşan bir motor. 1991'de Civic EG platformu tanıtıldı ve VTEC sistemi artık resmen akla buluşmuştu. Civic SI-R EG6 1.6 litrelik B16A motorla geldi. 160 beygir, 8200 devir, 0-100 km 7.2 saniye. Ama önemli olan hız değildi. Duygu, his, tepki bunlar bir arada çok nadir gelirdi. Bu araba Japonya'da gençliğin simgesi oldu. Bir Honda'nın ne kadar canavarlaşabileceğini EG6 gösterdi. Ve tabii ilk nesil modifiye çılgınlığı da bu dönemde patladı. Japonya'da sadece belirli bayilere gönderilen gizli bir araç. Sadece bilene, sadece anlayana. Civic Type R EK9. Bu araba elbise giymiş bir yarış otomobiliydi. İçinde ses yalıtımı yoktu, radyosu yoktu ama kalbi F1'den ilham almıştı. B16B motoru. 1.6 litre ama 185 beygir. Sürüş pozisyonu kusursuzdu. Direksiyonun sertliği, pedal tepkileri, her şey seninle yarışa hazırız diyordu. Mühendisler bu arabayı üretirken her bir parçayı el değdirdi ve Type R logosunu arabanın burnuna eklerken ufak bir tören yaptıkları bile anlatılır. TOG nedir bilir misin? Initial D'yi sevenler size demiyorum. Japonya'nın dağ yolları. Viraj nefes kesen yollar. EK9 buralarda büyüdü. 4 çeker rakipleri yokuşta daha güçlüydü. Ama virajlarda EK9'un direksiyon tepkisiyle kimse yarışamazdı. Sürücüler derdi ki bu arabada sanki ön tekerleklere doğrudan bağlısı his var, tepki var, hayat var. Geceleri gizli yarışlarda EK9 bir efsaneye dönüştü. Ve TOG kültüründe şöyle bir söz dolaştı: Civic yokuşta değil, virajda keser. Civic Type R sokakları fethetmişti.
Ama Honda'nın gözü pistlerdeydi. Yarış Koichi ve Honda'nın kanında vardı zaten. 1960'larda Formula 1'e girişleri birçok kişi tarafından intihar olarak görülmüştü. Ama onlar ilk Japon F1 galibiyetini getirmişti. 1999 yılında Civic Type R ilk kez Avrupa'da pistlerde boy göstermeye başladı. Özellikle İngiltere'de VTS'si yani British Touring Car Championship serisinde Vauxhall ve Ford gibi devlerle kafa kafaya yarıştı. Ve çoğu zaman o küçük Japon arabası herkesi geçiyordu. Sürücüler anlatıyor. Honda Civic ile yarışmak sinir uçlarınızı sürekli açıkta tutmak gibi. Her hareketiniz doğrudan arabaya yansıyor. Bir hata yaparsanız Civic sizi affetmez. Ama doğru kullanırsanız o sizi taşır. Type R artık sadece bir sokak arabası değil, pistlerde de kutsanmış bir isim haline gelmişti. 2000'li yıllarda gençliğin elinde direksiyon değil joystick vardı. Ama Civic Type R orada da parlıyordu. Gran Turismo'da en ucuz ama en zevkli otomobillerden biriydi. Midnight Club'da ise Japon sokaklarının gece hükümdarıydı. Birçok oyuncu için ilk arabaydı, ilk modifiyeydi ve tabii ki unutulmaz bir anıydı. Oyunlar dışında Civic Type R aynı zamanda YouTube'un yükselen otomobil yıldızlarından biri oldu. EK9 vs Supra, VTEC açınca ne olur gibi videolar milyonlarca izlendi. Modifiye camiasında Civic ile ilgili şöyle bir kural vardı. Eğer bir Civic'e turbo takıldıysa garajdaki diğer arabalar artık üzülmeye başlasın. Şimdi bu kırmızı ruhu taşıyan nesillerden birazcık bahsedelim. EK9, 97-2000 arasında olan mesela. İlk Civic Type R, en safkan. Sürüş hissi o kadar net ki sanki sinir sistemine bağlı. V16V motoruyla deli gibi bağırıyor. Ondan sonra gelen EP3 yani 2001-2005 arası olan İngiltere'de üretilen ilk Type R. Kimi sevdiği, kimi burnunu kıvırdığı ama 200 beygirlik K20A motoruyla hala çok hızlı. Vites kolunun dash mounted olması yarış hissini arttırmıştı. Bir sonraki FN2 2006-2011 arası olan agresif tasarım, dijital göstergeler, ilginç kokpit ama torsiyon çubuğu süspansiyonu yüzünden biraz da zayıf dendi. Yine de modifiye edenlerin favorisi olmuştu. FK2 2015-2017 arasında olan ise ilk turbo Type R'dı. 2 litre 310 beygir. Honda puristleri VTEC gitti diye ağlarken pistte herkes susup onu izliyor. Bir sonraki FK8 ondan bir önceki olan ise 2017-2022 arasında olan Honda tamamlan dedi. Aero, şasi, süspansiyon her şey yarış için ayarlandı. Nürburgring'de rekor kırdı. En hızlı önden çekişti. En sonuncu nesil yani 2023'te çıkan ve günümüzde de hala devam eden TL5 bugünün Type R. Yine turbo, 1330'dan fazla beygir ama daha rafine, daha olgun, daha oturmuş. Ama o kırmızı logo hala saf sürüş demek. Şimdi biraz da bilinmeyen mühendislik detaylarından bahsedelim. Mesela bir, Type R motorları fabrikada tek tek elde dengelenir. Diğer motorlar seri üretim, bunlar kişisel üretim gibi. 2. Type R'ın vites geçişleri F1 hissi versin diye 40 ayrı açıdan test edilir. O vites kolu klik diye geçiyorsa sebebi Japon mühendislerin obsesyonudur. 3. Her yeni Type R Nürburgring'de en az 10.000 kilometre test edilir. Yani onu alan biri aslında yarışçı geçmişi olan bir arabaya biner. 4. Type R süspansiyon sistemi yolun titreşimlerini filtreleyerek aktarsın diye özel olarak ayarlanır. Yani sadece yol tutmaz, seninle konuşur. 5. Kırmızı Honda logosu yarış arabalarında kullanılır. Sadece NSX Type R, Integra Type R ve Civic Type R'lar taşır. Yani bu bir logo değil, bu bir mühürdür. Artık 2020'lerdeyiz. Elektrikli arabalar, dijital ekranlar, otonom sistemler. Ama bir şey var ki hala kalpleri titretiyor. Düz vites VTEC çığlığı ve yola yapışan bir hatchback. FL5 Civic Type R bu duyguları bir araya getiren son nesillerden biri olabilir. Honda bile açık açık diyor. Bu nesil içten yanmalı Type R efsanesinin son büyük dalgası olabilir. Yani elinizdeki FL5 belki de son saf Type R. Bu yüzden onun her vites geçişi aslında bir vedadır. Ama bu bir hüzün değil, bu bir onur. Honda Civic Type R sadece bir otomobil değil, bir çağın simgesi, tutkunun vücut bulmuş hali. Sokaklarda onu küçümseyen bakışlara inat, içindeki çığlığıyla yoluna devam eden bir karakter. Şehirde bir EK9 gördüğünde içinden geçen ilk şey şu olur. Helal lan, hala ayaktasın. Bu bir neslin hatırası. Yokuşta vitesi 2'ye düşürürken kalp atışının hızlanması. VTEC açıldığında yüzünde beliren o gülümsemenin adı. Ve en güzeli Type R'ı sürmek sadece bir arabayı değil, koca bir mühendislik felsefesini, tutkuyu, sadeliği ve azmi sürmek demektir.
Eğer bir gün bir Civic Type R görürseniz yavaşlayın. Bakın, saygı gösterin. O sadece 4 tekerlek değil. Honda'nın, Soichiro'nun ve bir kuşağın rüyasıdır. Senin ilk VTK'nın neydi? Yorumlara yaz, paylaş. Unutma, bazı efsaneler yüksek sesle konuşmaz. VTK açana kadar. Abone ol, beğen, gazı ver. Çünkü bu kanalda hikayeler sadece anlatılmaz, yaşatılır. VTK asla ölmez. Honda kalpten gelir. Görüşmek üzere.